Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlere Instagram'da satılan çakma Nike inceleyeceğim. Bayağı da popüler oldu bu modeli. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorum kısmına hangi Instagram'dan satılan ürünlerin alınmasını istediğinizi yazın ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Buna mesela rekor beğeni bekliyorum. Niyeyse, rekor beğeni neyse artık. Kutumuzu açalım. Gördüğünüz gibi meşhur blogger ayakkabısı. Peki ne bunun modeli? M2K Tekno diye geçiyor bu model. Bu model çok böyle sanki eski bir ayakkabının yeniden yapılmış versiyonu gibi. Hani böyle retro havası var diye geçiyor. Aslında bu model 2018 Mayıs ayında piyasaya sürülmüş ve sadece kadınlar için piyasaya sürülmüş. Sonra Temmuz ayında ilk erkek versiyonları çıkıyor ve o kadar beğeniliyor ki erkekler tarafından. Çünkü kullanıcıların yorumlarını biraz okudum. Hakikaten çok rahat bir ayakkabı diyorlar orijinalinde. Fakat bu orijinal değil. Bu çakması. Zaten orijinalinin burasında beyazının burasında grilik var. Yani şu alt tabanın rengi grilik var. Zaten birazdan bir arkadaşta da var, şimdi ben bununla karşılaştırırım. Ben bu ayakkabıyı nereden aldım? Instagram'da gördüm. 120-130 lira falandı. İşte ama satıcının adresi vardı. Yani showroom'u gibi bir yeri varmış, dükkanı varmış böyle. Gittim oraya. 90 liraya hallettim. Ama sonra hesap yaptım. Git gel yol parası daha fazla tuttu. Bakayım keşke direkt sipariş verseymiş. Yani kendi gözümle gördüm. Orada biraz da gezdim böyle. Ayakkabımızın dışına bakalım. Şöyle dikişleri ne şöyle bakayım. Ayakkabı hiç giyilmedi bu arada. Burası pis gözüküyor olabilir ama pis geldi. Şuralarda biraz grilik var ama dikiş konusunda bence yani bir şey yok. Bir de şöyle bir şey var. Bu ayakkabı normalde işte 450-500 lira. Yani onun 100 liralık çakması. Yani anlatabildim bilmiyorum ama hani nasıl Balenciaga 2500 liraydı 100 liraydı çakması dandikti. Bunun biraz daha kaliteli Balenciaga'ya göre. Bir de şöyle bir durum var. Açıkçası Nike'ın çakmaları böyle dışarıdan bakınca insanlar çok da belli olmuyor. Sonuçta hani Nike hepimizin gözünün ya da işte Adidas neyse gözünün alıştığı bir marka. Converse aynı şekilde. O yüzden çok fazla belli olmuyor. Evet, malzeme kalitesine bakıyoruz. Ya malzeme kalitesi olarak tabii işçilik biraz böyle hani şu dolgularda falan filan bir sıkıntı var. Hani bunu böyle kalıplara sokup içine plastiği basıyorlar da şunlar mesela dolmamış. Mesela şurada biraz. Bu arada ben dükkanda kendim görüp seçtim. Bu şöyle söyleyeyim en temiziydi. Yani çok daha fazla hatalı üretilen de vardı. Bunun da burada sadece şu arka tarafında benim ekrana yansıtıyor da böyle çıkıntılar falan var. Hafiften plastik. Bakalım ne kokuyor. Kanser kokuyor. Güzel. Güzel, iş yapar. Bu da ofiste bizim çalışan arkadaşın ayakkabısı. Yani bu ayakkabının orijinali bu da. Şimdi orijinaliyle karşılaştıralım diyeceğim. Gerçi gerek yok ama olsun karşılaştıralım. Şimdi orijinalinde bakın buralarında kumaşlar var. Bunlar kumaş, şunlar deri zaten bu da. Hani bu da deri gibi, deri değil. Burası deri gibi, deri değil. Nike'ın burası dikişli böyle işlenmiş. Bu hani nasıl diyeyim kalın dikişli böyle. Bu tık tık dikiş makinesi gibi işlenmiş. Burası da aynı şekilde sünger. Buraları rahat, sünger. Bunun değil. En basiti arka tarafındaki çıkıntı şu. Böyle aslında sahtelerle karşılaşmak daha mantıklı oluyor da nereden bulacağım her şeyin sahtesi diye gerçeğini. Burası uzun ve çizgileri belli oluyor. Arka tarafındaki plastikler zaten hep farklı renk bu arada. Şunu söyleyeyim hani beyazlar bembeyaz, burası beyaz değil. Bunun rengi kırık beyaz oluyor işte gri oluyor falan değişiyor. Keza şu çıkıntı tarafı mesela kalıp olarak aynı değil. Şurada bir şey lazım bizim için ama bunda yok. Hani şu çıkıntı mesela şurada yer olarak da yok yani anladın mı? Şey olmuyor yani. Şu kadar kalmış bunun. Çıkıntısı ufak. Onun dışında da hani atıyorum normal bu ayakkabının rengini aldınız. Şuraları beyaz oluyor. Şu mesela şu Nike'ın şurası gri, şurası beyaz, şuraları beyaz gibi. Bir de orijinali daha hafif. İşin garibi. Bu arada hani ben yorumları okudum, kullanıcı yorumlarını. Aşırı rahat bir ayakkabı diye geçiyor. Yani çok kişi beğenmiş ayakkabıyı. Zaten bizim arkadaşlar söylüyor. Bir de içine bakınca şöyle Nike logosuna. Şöyle göstereyim. Bunun Nike logosuna bakın. Bu tarafa ve incecik duruyor. Bunun logosuna bakın. Bunun Nike logosu da böyle gözüküyor. İçeri doğru dönük ve büyük. Tabii ki de ayağın içindekini, logoyu nereden kim nasıl görsün. Ayrıca şu ufak dil kısmında bile hani bunun daha büyük. Şöyle bunun daha ufak. Yani 100 liralık çakma sonuçta ama yani bence işte Nike'ın 100 liralık çakması biraz iyi bir çakma. Piyasadaki diğer çakmalara göre. Pahalı yani bu çakma. Normalde 50 liraya falan da bu zorlarsa buluyorsun da o biçim boka benzemiyor. Bu dil muhabbette bu burada geliyor. Bu serbest gelmiyor. Tabii ki şunlar falan da var da yani o detaya girmeyeyim bile. Bunu geri götürebiliriz. Çocuk yalın ayak videoyu bekliyor şu an bitmesin. Bu ne kokuyor? Kokuları da karşı. O da halı saha kokuyor. Yani ama halı saha kiralık ayakkabısı diyor. Kinetix. Ucu patlamış böyle baş parmağının birisini böyle kanatmışlar hala halı sahada duruyor. Şimdi gelelim bu ayakkabıyı kim tasarlamış? Bu arada Nike benim en sevdiğim marka. Hani bu reklam gibi algılanmasın ama sebebi de şu. Tersten okuyunca Ekin oluyor adı. O yüzden seviyorum yani. Başka bir amacım yok. Şöyle ayakkabı şöyle bakınca şöyle Ekin diye gözüküyor. Normalde böyle Nike yazıyor ya şurada. Şurada Ekin diye okuyorum ben giyince. Nike ilk kurulduğunda adı Ribbon Sport'muş. Çok saçma bir isimmiş hakikaten. Phil Knight ve Bill Bowerman ortaklığıyla
kurulmuş. Sonra bir gün firmada çalışan, o zaman bile yani aynı zamanda bir koşucuymuş adam. Jeff Johnson diye bir adam, kadın da olabilir ama büyük ihtimalle Jeff Johnson olduğu için de erkektir bu. Ama bak o zaman bile adamlar ayakkabı firmasında bir tane aktif sporcu, koşucu çalıştırıyor ki ayakkabılar nasıl rahat edebiliyor insanlar gerçek koşu ayakkabısı. Güzel, takdir edilesi bir davranış. Bir gece rüyasında Yunan tanrıçası Nike'ı görüyor. Nike bir tanrıça Yunanistan'da. Roma mitolojisinde de Victoria. Bu var ya Victoria, zafer işareti. Oradan gelir. Victoria diye geçiyor. Nike tanrıçasını görüyor. Nike tanrıçasının da en büyük özelliği hızlı, atletik ve hani seri olması böyle. Elinde işte kanadı var. Bir tane çelenk tutuyor elinde. Hatta Zeus'un eşi. Hatta şöyle söyleyeyim, kendi çocukları da yani kendi çocukları değil de Nike'ın çocukları da Zeus'un eşi. Böyle garip bir akrabalık bağları var. Bilmiyorum. Yani tanrıça olunca köprüden bedava geçiyor herhalde. Ne? Anlam. Ne? Nasıl? Çocukları mı eşin? Evet. Kendisi de Zeus'un eşi. Nike'ın çocukları da Zeus'un eşi. Sonunda herkes kayınçoya mı abi? Aynen. Sonunda herkes işte yani işte sen ben yapsak günah. Öyle söyleyeyim. Sen ben yapsak çarpılırız yani. Tövbeler olsun. Direkt cehennemlik. Neyse öyle yani mitolojide öyle geçiyor. Ne yapayım şimdi? Neyse işte adını ben diyor rüyamda gördüm diyor. Bunu Nike yapalım diyor. Bunların çok hoşuna gidiyor. Hani böyle bir de bir mesaj veriyor. Hani atletik hızlı bir tanrıça falan filan. Aa diyor güzel Nike olsun. Zaten ondan sonra yani Ribbon Sports olsa bunu Allah'ını seversen kim giyer kim yapar ya. Sonra bunlar işte kuruluyor bilmem ne. Phil Knight kadın bu arada. Kurucularından Phil Knight o zaman işte Stanford Üniversitesi MBA falan yapıyor. Bir tane arkadaşına meşhur bir hikaye var ya işte şu logo. Bunun adı Swoosh. Swoosh diye geçiyor bu logonun adı. Bunu çizdiriyor ve sadece $35 çiziyor bu logoyu. Caroline Davidson isimli o zaman üniversite öğrencisi arkadaş. Sadece $35 bunu çiziyor ve logo o kadar uyumlu oluyor ki işte Nike'la işte şeyle hızla bilmem neyle falan filan. Hala da 1971 yılından beri logoyu kullanıyorlar. Fakat adama $35 verip bırakmamışlar. Sağ olsunlar işte vefalı. Bizde olsa anasını satayım. Herif şu an çöpte yaşıyordu. Anlatıyordu sağda solda gençler ben çizdim falan diye. 1983 yılında da açıklanmıyor ama kendisine bir hisse vermişler. Hani hissenin miktarını açıklamamışlar ama kendisi de şu anda Nike hissesinin sahibi. Yani emeğini vermişler. Rahat olun. Ben mesela bu bilgiyi bilmiyordum. Çok biliyordum. Ona insan dedim 3-5 bir şey atar falan filan atmışlar. Daha fazlasını atmışlar yani. Peki Nike nasıl patlıyor? Ben niye Nike anlatıyorsam böyle durduk yere. Ama güzel bilgiler bunlar. Evet, ayakkabımızı bir giyelim bakalım ayağımızda nasıl duruyor. Ben aldım 44 numarasını aldım. Aha, Made in Vietnam. Bu arada Nike da o taraflarda üretiliyor. Yani Asya ülkelerinde üretiliyor. Bu da diğer teki. Bağcıkları falan sağlam. Hani böyle çekersen falan şuraları da yırtmaz gibi duruyor. Ama tabii şimdi bakacağız. Bir giyip geleyim bakalım nasıl duruyor ayakkabı. Bu da böyle büyük işte ayakkabılar böyle meşhur olduktan sonra patladı bizde. Balenciaga'lar falan böyle kalın tabanlı ayakkabılar. Ama kullanıcıları da çok rahatlıyor. Bir giyip bakalım nasıl duruyormuş. Nasıl babet çorap? Delikanlı. Ben kız istemeye giderken de babet çorap giydim. Şaka değil. Babet çorap gözükmesin diye kızı vermezler diye. Yedek ayakkabıyla gidip evde o temiz ayakkabıyı giymiştim. Nasıl durdu? Yani kötü değil kalıbı falan da. Oturdu ayağıma belki de. Abi ama sol ayakta sanki basınca böyle dağılıyor gibi, genişliyor. Nasıl? Ben tepeden bir şey anlamıyorum. He. Nasıl ayakkabı? Neye benziyor biliyor musun? Ne? Ayakkabı. Değil mi? Yani çok böyle sırıtmıyor yani saklı diye. Çakma oldu aynen, belli olmuyor. Şöyle biraz sent oturuş yapayım. Çatalı çekme inşallah çok öyle. Ha? Biraz çıtlı gibi. Reis yeni ayakkabın hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Buna da bas, bunu da kirlet. Evet, giydik ayakkabımızı. Instagram pozunu da verdik. Ezgi de anasını s**ti ayakkabını ya. Böyle bir insan ahırda mı gezdin, ne yaptın anasını satayım ya. Bu ne? Boka mı bastın lan? Bizim köyde yani babaannemin, rahmetli babaannemin işte evinin altında ahır olurdu. Yani bizim oralarda öyle. Ahır, alt taraf ahır, üst taraf ev. Ben de böyle hayvanları falan çok seviyorum küçükken. İneklerle oynuyordum. Şimdi bunlar böyle sıçıyor, işiyor falan ya böyle yerde bir hafif bir kaygan zemin oluşuyor. Ben de bunu ineğin kuyruğundan tutuyorum. Bu işte gidiyor, surf yapıyoruz tamam mı? Ahırda böyle dolanıyoruz. Ayaklarım kayıyor fıç fıç diye böyle. Bir gün böyle daha böyle nasıl söyleyeyim yeni sıçmış hayvan. Böyle piramit gibi şu kadar falan var yani şöyle. Hatta size şöyle göstereyim. Bak şöyle bir şey. Ben de çocuğum hani boyum 1 metre 10 santim falandır maksimum yani böyle 5 yaşında falanım. Bunu böyle kuyruğundan tutup gezerken böyle ayağım bir kaydı geriye doğru bir oturdum boka. Kalkamıyorum ama böyle götüm yapıştı böyle kaplumbağa gibi olmaması değil mi? O geldi aklıma. Ama benim de ayaklarım öyle olur. Son ayakkabıları falan annem yıkardı döverdi bir de beni. Sağ olsun. Ve anneme selamlar. Sen buraya girmeyeceğim demedin mi falan diyordu. Evet yani normalde bu çakma ayakkabılar dedik hani bu kalan lekeler Ezgi'nin ayaklarının lekesi değil. Bu ilk başta gösterdiğim lekeler defolu gibi olan lekeler. Çıktı tertemiz de oldu ayakkabı. Bakın zaten şu beyaz ayakkabıyı tek ben giyemiyorum dünyada. Abi
ip 10 dakika önce beyazdı. İpe de mi bastı? Basmadım ya. Ha şu oha buraya bak. Basmamışım ya. Ya bunu artık çıkarıp yıkayacaksınız. Şeyde bulaşık deterjanına falan yıkarsanız olur. Bardağa koyun. Zaten daha ben 32 yaşındayım. Beyaz ayakkabı giyecek kapasiteye sahip değilim. Yani aldım geçen gün. Aha. Göstereyim hatta ayakkabıyı. Ucundan göstereyim. Reklam olmasın. Baksana. Siliyorum olmuyor. Aynı ayakkabıyı bir arkadaşım aldı. İlkokulda falan da öyleydi çocuk. Bembeyaz ayakkabısı. Ne yapıyor? Her gün siliyorum anasını satayım. Her gün yıkıyorum ayakkabını. Anlamıyorum yani. Beyaz ayakkabı kodum yine bir tek ben giyemiyorum. Neyle siliyorsun abi? Islak mendil. Sarartır abi o. Nereye sileyim? Diş macunuyla temizleyeceksin. Ya diş macunu kendi dişine sürüyor mu diye bir sorsana bana. Evet. Ayakkabımızı ortasından dağılalım. Şöyle. Bismillah deyip. Sakin. Evet. Ayakkabımızın malzeme kalitesine bakıyoruz. Benim bıçağım gerçi kesmiyor da. Bıçağı 50 kağıt sıkışmış Ezgi. Paslandı bıçak da s**ti ayakkabı. Yemin ayakkabı zulüm manyağı oldu. Yavaş. Hoo. Her yeri toz tuttu anasını s**ti ortadan. Şununla bir deneyeyim bakayım. Bıçak kesmiyor artık. Bir şey söyleyeyim mi? Bıçağım hakikaten kesmiyor. Kalem daha fazla hasar verir. Ya anasını s**eyim. Tövbe pardon Özge. Tereyağı sürükleri bıçak gibi şey var ya o daha fazla keser bundan. Şuna bak. Kükri. Kükreyemedim. Dremel de kesmiyor bunu. Hiçbir şey kesmiyor. Şuradan böyle dremelle yarayayım ben bunu ya. Yandım. Elime uçtu. Yaktı mı? Evet. Beni de yaktı. Önce güvenlik. Güvenlikli değil lan. Plastik parçaları ısınıyor ya. Sıcakta yapışıyor bir de. Evet. Biraz zorlanacağız. Kayda gitti a**ına koyayım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu hani dedim ya Nike'ın kurucularından Phil Knight. 1984 yılında Nike diyor ki basketbolcuyla işbirliği yapalım. Bu arkadaş diyor ki Phil Knight Michael Jordan olsun. Michael Jordan o zaman böyle daha yeni çıkmış piyasaya. Hani şey diyorlar ya işte amatör istediğimiz gibi gitmiyor, beceremez falan filan. Koca Nike'da Phil Knight diyor ki yok Michael Jordan devam edecek diyor anlaşma. Michael Jordan da tabii ki de şöyle bir şart koymuş o zaman. Adamdaki vizyona bak. Sadece diyor bana özel ayakkabı üreteceksiniz. O da ne oluyor bildiğiniz gibi Air Jordan serisi oluyor Nike'ın. Hayvan gibi satılıyor. Zaten Michael Jordan bir seneye deli gibi oynuyor ve Nike'da Air Jordan'da, Michael Jordan'da alayı bunların el ele tarih yazıyor anasını satayım resmen. Yani orada bir yandan da şey güzel yani. Eleman verdiği kararın arkasında sonuna kadar duruyor. Etrafındakiler vazgeç dese bile. O da Michael Jordan. Yani o da boru değil de işte tabii o zaman daha yeni çıktığı için piyasaya kimse bilmiyor. Oh be. Ya ne güzel kesiyor. Allah kahretmesin. Biz ne bıçakla uğraşıyoruz sabahtan beri. Abi bağcıklara kopma testi yapalım mı? Bağcıklar biraz paraşüt ipine benziyor ya. Yapalım hadi kopma testi. Nasıl yapacağız? Kopmaz bu. Sağlam bağcıkları. Bağcık konusunda sıkıntımız yok ya. Ya benim anlamadığım şey şu. Şimdi bak bu ayakkabıyı alsan çakma giysen çok zor anlaşılır. Bunu da bir kabul edeceğim yani. İlk defa bir çakmayı böyle beğeneyim dedim. Hani sırıtmaz diyeyim. Çünkü hani şeyden de belli. Hani burada Gucci yazsa mesela geçmiş olsun. Bu ayakkabı alınmaz derdim. Ama Nike olduğu için çek bakayım. Herkes Nike alabileceği için hani kimse yadırgamayacağı için atıyorum kopmuyor işte. Bırakacağım düşeceksin şimdi. Çek. O yüzden hani sırıtır mı sırıtmaz ama burada tabii artık işin ergonomik tarafı, ayak sağlığı tarafı giriyor. Yani bunda mantarlar köy kurar, erken seçim ister. Öyle söyleyeyim yani. Bu ayakkabı hava almıyor, alsa bile atıyorum hani şu ayak tabanı işte sünger, içinde havalandırması yok. Plastiği bakteri tutabilen plastiklerden oluyor bunlar. Yani büyük ayakkabı üreticileri o tarz malzeme kaliteleri de farklı oluyor, değişik oluyor. Aynı plastikten yapılmıyor yani onlarla. Ama dediğim gibi bunu alır giyersen zaten bir kere koşmayacaksın. Normalde mesela bu koşu ve yürüyüş ayakkabısı diye geçiyor. Her şeyin altına giyilebiliyor. İşte onu demişler. İşte yürüyüş yaparken uzun süre ayakta duran özellikle mühendis arkadaşlar kot pantolonun üzerine gömleğin içine sokup sırt çantası takıp bu ayakkabıyı giydi mi tüm gün fıldır fıldır yürüyorlar metrolarda. Ama hani eğer almak isterseniz de gerçeği iyiymiş yani. Onu da diyorum. Mesela bak sarı hafif böyle bir bali şey var burada. Yani tabanı biraz boş. Tabana da biraz gelelim. Ben bu tabanı boş dedim bir kere. Ne? Tam içine kokoreç koymalık oldu. Ha. Şimdi şöyle tepeleme öyle de yapıyorlar kokoreçi. Şöyle yarım ekmeğin içine boşaltıyor. Kokoreçi böyle tıkıyor içine.
Ne zamandır kokoreç yemiyorum. Bir yerde böyle tabanın içi boş dedim. Hani malzemeden çalmış dedim böyle. Sanki ayakkabıcıymışım gibi. Herkes dedi ki o öyle yapılmaz, o öyle yapılmaz falan. Taban dolu ayakkabı da var, boş da var. Yani o fark etmiyor. Benim ama değinmek istediğim tek konu şu. Burada bak altını bir daha çiziyorum. Şimdi video izlemeden yorum yapıyorlar ya. Abi 100 liraya ne bekliyorsun? Amına koyayım diye. O değil. Yarram. Mevzu şu. 100 lira veriyorsan 100 lira az para da değil. 100 liraya daha uzun sene giyebileceğin iyi bir ayakkabı alabilirsin. Şimdi bu ayakkabı görünüş olarak okey. Ama bir hafta sonra bu ayakkabının götü başı ayrı oynar. Formu bozulur. Yani arkasına basar bakkala gidersin yani öyle söyleyeyim bir hafta sonra. Her gün giyersin. Ama işte diyorum ya spor markalarında mağazalarında falan var yani. Benim de anlamadım. Şu mesela Made in Vietnam falan yalandır ha. Yani 100 liraya o ayakkabı oradan buraya gelmez yani. Büyük ihtimalle biz bunu burada üretiyoruz. Made in Vietnam'da Vietnamlılara böyle ittiriyoruz yani. Siz yaptığınız böyle oldu der gibisinden. Sanmıyorum yani ithal olacağını. Gümrükte çakma Nike'ın bekleyeceğini falan yani. Legal geliyorsa tabii. O da ayrı konu da. Ama zannetmiyorum yani burada üretilir bu ayakkabı. Benim tek gıcık olduğum konu da şu. Ya madem biz burada bu ayakkabıları yapabiliyoruz. Atıyorum bunu 100 lira değil de Mahmut diye marka yap 20 liraya sat. Herkes bütün hani ayakkabısı olan bir sürü insan var. Giyi yapılacak ya şimdi burada ihtiyacı olan birine versin. O zaman işte herkes alır ihtiyacı olan birine verirdi bu ayakkabıyı. Markasız yap yani. Ama bakıyorum onu da anlamıyorum. Balenciaga yapılıyor. Çakması 100 lira. Aynı ayakkabı Balenciaga markasız yapılıyor. Hani aynı formda. 300 liraya satılıyor sonra. Zara'da marada öyleydi en son. Zara'da mı? Bir yerde görmüştüm. Trendyol'da öyle. Ha, Trendyol'da falan da öyle. Abi bu arada YouTube'a Ta diye bir şey yazdım yani senin adını yazdım. Saçma sapan şeyler çıktı. Nasıl? Adam evinde saçma sapan şeyler yapıyor abi. O zaman bir dakika. Şimdi yan sekmeyi açıyorsunuz. Şu an videoyu burada izleyenler durdursun. Yan sekmeyi açın. Sadece TAA yazın. YouTube'a. TAA. 3 harf. Enter'a basın. Yabancıların da çektiği, karşılaştığınız en absürt videoyu, fotoğrafını çekin. Bana Instagram'dan gönderin. Taizbek adresine. En böyle garip gelenler arasından artık bir çekiliş mi ya da işte ilk gelene bir hediye veririm. Çam sakızı çoban armağanı. Ayakkabı değil. Yani kullanabileceğin güzel bir şey veririm merak etme. Deneyin bakalım ne oluyor. Tabanı neyle kapladılarsa sağlammış. Benim ama yapıştırmış mı dikmiş mi ona bakıyorum da. Yapıştırmış da nasıl yapıştırdıysa helal olsun. Tabanı da bu. Topuk vereyim mi? Topuklu giyersin. Boyum kısa. Yani bak kendin artık anlıyorsun esprinin nereye gideceğini. Evet diğer tekine geldik. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ayakkabıdan terlik yapımını göstereceğim. Do it yourself videosudur bu. Hani D yazılıyor ya. Şimdi şu kadarı yeterli herhalde terlik boyu için. Bu arada bir sürü ürün sipariş ettim. Hani gelecek ama yine dediğim gibi aklınızda böyle gelir. Enteresan. Yorum kısmına yazın. Takipteyiz. Bizim çünkü sipariş verdiklerimiz de oluyor. Aklımıza gelmeyip sizin aklınıza gelenler de oluyor. Bir de şeyi inceleyeyim ya. Bu 500 liraya falan satılanlar var ya Instagram'da hani. O sayfalar, Nike'lar, Air Jordan'lar. Mesela Air Jordan pahalı ayakkabı. 2000 liraya falan da var. Onu işte 300'e 400'e satıyor. Bir de Air Jordan'ın ayrı bir inceleme yapayım. Her boku da anlattım burada Nike'ın. Neyse onu da Jordan'ı anlatırız. Harika. Güzel terlik oldu lan. Bir şey söyleyeyim, yeni akım başlatırım abi ben bununla. Çalıyormuş Nike tasarımını. Ya hissesini versin. 35 dolara satarım. İstediğini yapsın. Çalsın. Tada! Nasıl? Harika. Sadece şu dili ben tasarlasam şöyle bir şey yapardım. Aha da sana Nike terlik. Evet. Bu hafta sizlere Nike ayakkabıdan terlik yaptım. Giysem diyeceğim ama bu durmaz herhalde ayaktan. Bence güzel bir akım olurdu da. Şöyle yapınca da şey oluyor. Yeni gelin terliği gibi oluyor. Böyle tüylü. Şöyle yandan. Güzel duruyor yalnız ha. Yani Yani ben giymezdim ama. Terlik giyemiyorum ya. Benim öyle bir huyum var yani. Çok isterim terlik giymeyi ama giyemiyorum. Evet. Hadi kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorum çok iş düştü size ama yorum yazmayı unutmayın. Böyle başka enteresan ürünler olur. Enteresan Instagram sayfalarında garip ürünler oluyor. Bu arada hani yansıtmıyorum videoyu. Mesela sipariş veriyoruz gelmiyordu anasını satayım bazen. O da var yani. Parayı yatırıyoruz gelmiyor ürün. Yansıtmadığım şekilde de dolandırıldığımız yerler oluyor. Bakalım. Onları da spamlersiniz artık. Evet. Hadi. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tam hamam böceği öldürmelik oldu. Bay bay.